36 bin yıl hüküm süren bir kral olabilir mi? Kulağa saçma geliyor değil mi? Peki ya 43.200 yıl hüküm süren? Bu rakamlar bir komplo sitesinden ya da fantastik anlatılardan değil, Sümer tabletlerinden, Antik Mısır krallar listesinden ve Hint kutsal metinlerinde yazan bilgiler. Üstelik bu kayıtlar tek bir şey söylüyor. İnsanlık tarihinin günümüz sığ görüşünün bize anlatıldığı gibi başlamadığını. Metinlerde çok net ama bir o kadar da şaşırtıcı iki detay var. Birincisi, bugün hala efsane denilerek geçiştirilen büyük tufanı açık açık anlatıyor. Ama ikincisi, asıl şok edici olan da bu, listenin başındaki o ilk insan kraldan, yani dinlerin Adem dediği kişiden bahsediyor. Ve ardından kendine Tanrı, Rab diyen bir varlığın bu uzun ömürlü krallar çağını nasıl sona erdirdiğini anlatıyor. Ve sonrasında ne mi oluyor? İnsan ömrü aniden kısalıyor. Eğer bunun mitolojik bir masal olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bahsettiğim şeyler resmi, arkeolojik ve yazılı belgeler. Ve videonun sonunda işlerin nedenli karanlık bir yere çıktığını birlikte göreceğiz. Gerçeği Bula hoş geldiniz. ...1922 yılı arkeoloji tarihi açısından bir dönüm noktasıydı. Bir yandan Howard Carter'ın Tutankamon'un mezarını keşfi dünyayı sarsarken, diğer yandan bugünkü Irak topraklarında bulunan antik Larsa kentinde Herbert Verbullender liderliğindeki bir ekip çok daha sessiz ama etkisi yüzyıllara yayılacak bir keşfe imza attı. Buldukları şey yaklaşık 20 santim yüksekliğinde, 4 yüzü çivi yazısıyla kaplı pişmiş kilden dikey bir prizmaydı. Bugün Oxford Ashmolean Müzesi'nde sergilenen bu eser, akademik dünyada Verbullender prizması olarak bilinir ve Sümer Krallar listesinin günümüze ulaşan en eksiksiz kopyasıdır. Pek çok medeniyette bu tarz krallar listesi bulunur. Bu bir çeşit devlet arşivi gibidir. Ancak burada durum gerçekten son derece farklı. Yaklaşık 4000 yıllık bu kil prizmayı kaleme alan kişi belgeye şu sözlerle başlamış. Krallık göklerden indikten sonra krallık Eridu'daydı. Bu gerçekten çok ama çok önemli bir cümle ve olayın bütün özünü içinde barındırıyor. Bu cümledeki gökten inme ifadesi çok önemli. Çünkü Sümerlere göre devlet yönetimi, hukuk ve medeniyet kavramları insan icadı değildir. Dünya dışı veya onlara göre ilahi bir kökene ait bilgilerdir. Burası cidden ilginç bir paradoks. Günümüzdeki tarihçilere göre medeniyetin başlangıcı Sümer. Astronomi, matematik, kanunlar, altyapı, üst yapı hepsi bir anda ortaya çıkmış halde Sümer'de karşımıza çıkıyor. Ama gelin görün ki bizzat bu medeniyeti kuran adamlar ısrarla ve üzerine bastıra bastıra biz bu bilgileri gökten gelen tanrılardan öğrendik. Bize şu şekilde öğrettiler. Hatta şu olaylar yaşandı diye son derece detaylı yazmalarına ve bize resmi belgeler de miras bırakmalarına rağmen ve bu olayı onlardan bağımsız diğer pek çok antik medeniyet de savunmasına rağmen yine bizim tarihçilerin çoğu yok onlar öyle demek istemedi. O mitolojiydi, abartmışlar diyorlar. Gerçekten bu ego akıl almaz bir boyutta. Zaten birazdan anlattıkça daha iyi anlayacaksınız. Sümerlere göre gökten gelen krallığın yeryüzünde kurulduğu ilk şehir Kutsal Eridu'ydu. Tam Sümerce karşılığı Nun-Ki'dir. Yani kutsal efendinin yeri, bilgeliğin indiği yer. Ve bu şehrin kurucusu ve yöneticisi ise yine Sümerlere göre insanları tasarlamış ve bilimsel olarak yaratmış olan Enki'dir. İşte tüm bu olaylar zincirini harika bir şekilde tamamlar nitelikte Sümer Krallar listesinin en başında Enki'den, yani insanları yaratan kişiden kutsal bilgiyi öğrenmiş ve onun izniyle ilk insan türünün ilk kralı, ilk bilgi taşıyıcısı, nebisi olarak seçilmiş kral karşımıza çıkar. Alulim. Tarihteki bu ilk insan kral, Alulim adı ise aslında her şeyi çözen bir detaydır. Alulim kelimesini Türkçe'ye çevirirsek anlamı ilk büyük insan olarak karşımıza çıkar. Yani İslam kültüründe Adem peygamber denilen kişidir. Burada araya giriyorum. Alulim, Adem, Adapa bunlar tarihte çok iç içe geçen ve kimi zaman da Kur'an'dakinin aksine İslam kültüründe yanlış anlaşılan isimlerdir. O yüzden izlemediyseniz mutlaka şimdi Adem videomu izleyin, sonra buraya devam edin. Konuyu çok daha iyi anlarsınız. Linki açıklama kısmının sonunda olacak. Sümer Krallar listesine göre tarihin ilk insan kralı Bilge Alulim, ki bazı kaynaklarda Adapa diye de geçer, Kutsal Eridu şehrinde tam 28.800 yıl boyunca hüküm sürmüştür ve tufan öncesinin büyük 8 kralının ilkidir. Ben size şöyle küçük bir bilgi de vereyim.
Eski Babil dönemi tabletlerinde Alulim ismini tekrar görürüz ve orada onun için tanrılar tarafından halka çobanlık etmesi için seçildi diye anlatılır. Bu çoban motifine dikkat edin. Takip eden bütün dinler tarihinde pek çok peygamber için bu motifin kullanıldığını göreceksiniz. Bu tamamen sembolik bir anlatımdır. Bu bilge kralların, nebilerin yani günümüzde peygamber denilen kişilerin halkı yola sokmak için seçildiklerini anlatan bir sembolizmdir. Ancak günümüzde yine pek çok kıt bakış açılı kişi hiçbir tarihi kayıtları olmadığı için anlatılarda geçen çoban peygamber anlatısını ciddi koyun keçi çobanlığı mesleği yapan kişiler olarak algılarlar. Derin bir anlamın çağlar içinde ne kadar dünyevi ve sığ bir anlayışa dönüştüğünün en küçük ama güzel örneklerinden sadece birisi. Ve bu basit düşünme yüzünden işlerin nerelere geldiğini birazdan göreceksiniz. Alulim ile birlikte başlayan insan krallar çağında daha sonra sırasıyla listede şu isimler vardır. Erudu'da Aljar 36.000 yıl, Battiba'da Enmenluana 43.200 yıl, Enmengalana 28.800 yıl ve Dumuzi 36.000 yıl. Larak'ta Ensipat Zid'ana 28.800 yıl, Sippar'da Enmendur'ana 21.000 yıl ve tufan öncesinin son şehri Şuruppak'ta Ubaratutu 18.600 yıl hükümdarlık yapmış görünür. Bu kralların hepsini Alulim ve Adem ilişkisi gibi bağlamak kolay olmuyor. Çünkü krallar listesi ne yazık ki aradan geçen 4000 yılda hasar görmüş şekilde bulundu. Ancak size yakın zamanda Enok peygamber ile ilgili bir video yapacağım. Kitabı değil, onu yapmıştım. Bu sefer doğrudan Enok'un izini arayacağımız bir video olacak. Ve daha başındayım ama bu listede geçen Ammendurana'nın Enok peygamber ile benzer yanları var. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu yolculuklarımız daha çok derinleşerek devam edecek çünkü. Konumuza geri dönelim. Bu listeye göre tufan öncesinin antik 5 kentinde hüküm sürmüş bu 8 kralın toplam hüküm süreleri 241.200 yıldır ve altın çağın yaşandığı dönemi bize anlatır. Ya arkadaş iyi güzel de tufan ne alaka şimdi, onu niye kattın diyenler varsa onu ben katmadım, yanlış anlaşılmasın. Tablette bu 8 kralın bilgisi verildikten sonra şu cümle yazar. Sonra tufan yeryüzünü süpürdü. Sümer Krallar Listesi tabletlerinde tufan uzun anlatılmaz. Çünkü zaten başka kayıtlarda yeterince detaylı anlatılmıştır. O sebepten bu resmi evrak şu şekilde yeni bölümüne başlar. Tufan yeryüzünü süpürdükten sonra krallık yeniden gökten indi, krallık Kiş'teydi. Kiş, tufan sonrasının ilk şehirlerinden birisi ve tufan öncesi krallara göre dramatik şekilde ömürleri kısalmış olsa da yine de halen çok uzun olan krallar tarafından yönetildi. Ve çoğunun ömrü 1000 ila 1500 yıl arası kadardı. Liste, tufan sonrası birkaç nesil ve farklı şehirlerde bu şekilde uzun ömürlü, tanrılar ile irtibatlı olan Nebi Krallar çağı ile devam eder. Ta ki Kral Etana dönemine kadar. 1500 yıl hüküm süren Etana, göğe çıkma iznine sahip son insan kraldı ve onun döneminden sonra ne olduysa tanrılar ve onların yönlendirdiği insan krallar iletişimi tamamen koptu gitti. Kimi araştırmacılar bunun bilmediğimiz farklı bir tufandan dolayı olduğunu, kimileri meşhur Babil Kulesi olayının işte bu zamandan sonra yaşandığını ve insanların cezalandırılıp artık başıboş bırakıldığını iddia ediyorlar. Ve Babil Kulesi olayı da aslında akla da yatmıyor değil. Çünkü Etana'dan sonraki kralların hüküm süreleri bir anda 100 küsür yıla, sonrasında ise 50, 60, 10, 20 gibi daha insani seviyelere genel olarak düşüyor. Bu kırılım aslında videonun başında da dediğim gibi karanlık noktalardan birisi. Babil Kulesi videosunu da izlemenizi ayrıca tavsiye ederim. Çünkü konuyu detaylıca orada ele aldım. Ama burada da bu konuyu ile tekrar bağlamam gerekirse, Tevrat'ta tek dil konuşan ve hala üniter yapıda olan insanlık göklere çıkmak ve Tanrı gibi olmak isterler. Bunu gören Rab Tanrı korkar ve onları durdurmazsak bizim gibi olacaklar endişesiyle kuleyi meleklerine yıktırır. Ve bir şekilde hem dillerimiz karışır hem de şu ayette geçtiği gibi Rab dedi ki, ruhum insanla sonsuza dek mücadele etmeyecek. Çünkü o da ettendir. İnsanların günleri 120 yıl olacaktır. Ömrümüzü bir anda kısaltırlar. İşte kimi araştırmacılar demin de dediğim gibi Sümer Krallar Listesi'ndeki bir anda yaşanan dramatik hüküm süresi düşüşlerini bu olayla alakalı olabileceğini düşünüyorlar. Ve bakın hikayenin kökeninde en başından beri insan ve uzaylı tanrılar yani Anunnakiler arasında hikaye anlatıp dururken Tevrat bu adamları bize Rab Tanrı ve Tanrı'nın oğulları olarak sunan bir kitap. Size bu sebepten bu konuları merak ediyorsanız Tevrat'ı okuyun demiştim. Ama sıkıntı şurada başlıyor.
Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş nebiler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabbe adamış kimseler ile alimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna da şahit idiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. De ki, ey ehli kitap, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol değildir. Şimdi bu ayetler Mekke'nin fethinden 1-2 yıl kadar önce gelen ayetler. Yani kimilerinin iddiasına göre Kur'an'ın Tevrat'ın değiştiğini söylediği ayetlerden yıllar sonra gelmiş daha güncel ayetler. O değişti diye sunulan ayetlerde de zaten sözleri çarpıttılar tarzında bir anlatım vardır. Yani komple Tevrat değişti yazmaz. Kafalarına göre milleti yiyenlere bir nevi lanet eder Kur'an. Hatta Kur'an tam tersi demin gördüğünüz gibi Tevrat, İncil ve Kur'an'ı uygulayın der. Ama burada şu sıkıntı doğuyor. Uygulayın yoksa yolunuz yol değildir denilen Tevrat'ta böyle ayetler var. İsrailoğullarına, yeryüzündeki bütün halklar arasında yalnız sizi tanıdım. Tanrı Rabbin sana miras olarak verdiği kentlerde hiçbir canlıyı sağ bırakmayacaksın. Onları tümüyle yok edeceksin. Burada da küçük bir dipnot vereyim. Bu bahsettiği yer tarihte Kenan diyarı olarak bilinen yer. Ve oranın İsrailoğullarından bile önce Pelesetliler tarafından bir yerleşim yeri olarak kullanıldığı biliniyor. Yani aslında bu hikayede işgalci güç anladığımız kadarıyla gerçekten İsrailoğulları. Hem de ta binlerce yıl öncesinden. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. Ama Tevrat'ın biraz önce onlara verdiği emri okudunuz. Çünkü sen Tanrı Rab için kutsal bir halksın. Rab seni yeryüzündeki bütün halklar arasında kendisine özel halk olarak seçti. Ancak kadınları, çocukları, hayvanları ve şehirlerde bulunan her şeyi, bütün ganimeti kendinize alacaksınız. Düşmanlarının ganimetini yiyeceksin. Tanrı Rab onları sana vermiştir. Bunlar birkaç örnek. Daha kadınlar ile ilgili olanları, insanlara karşı gaddar tutumu filan görseniz şaşkınlıktan kalırsınız. Şimdi Müslümanlar Maide suresinde geçen ayetlere göre Tevrat'taki bu emirleri ciddiye alıp İsrail'le iyi ilişkiler mi kurmalı? Onlara bu agresif yayılma politikalarında destek mi vermeli? İşin içinden çıkabilen varsa lütfen yorumlarda yazsın, ben çıkamadım. Neyse biz konumuza devam edelim. Artık bu noktalara kanalda girmek istemiyorum. Çünkü bir sonucu olmuyor ve açıkçası artık ilgimi de çekmiyor. Koskoca kendini İslam'ın neferi sayan devletler bile yaşananlara bu kadar umursamaz yaklaşırken ve tepki koymak yerine Mısır'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Ürdün'den Bahreyn'e kadar pek çok ülke İsrail ile ticareti devam ettirirken bizim burada yaptığımız tartışmanın zaten bir anlamı yok. Neyin önünde olduğunu ticaret verileri gayet güzel anlatıyor. Krallar listesindeki geçmişin Nebi krallarının uzun yaşadığı anlatısı İbrahimi dinlerin kitaplarında da kendine bir kez daha yer bulur. Tevrat'a göre tufandan önce yaşayan atalar, Adem'den Nuh'a kadar listelenen antediluvian patriarklar 800-900 yıl gibi olağanüstü uzun ömürlere sahiptir. Adem 930 yıl, onun soyundan Yared 962 yıl yaşamış. Tufan öncesi son kuşak olan Metusalah ise tam 969 yıl ile en uzun yaşayan kişi olarak kaydedilmiştir. Bu listede Nuh'a dek toplam 10 kuşak bulunmakta. Sümer Krallar listesinin tufan öncesi kısmının bazı versiyonlarında da 8 ila 10 kraldan söz edildiğini düşündüğümüzde iki farklı geleneğin benzer motif etrafında şekillendiği izlenimini alıyoruz. Kur'an'da da benzer şekilde Nuh peygamberin kavmiyle birlikte 950 yıl yaşadığı karşımıza çıkar. Ama daha fazla detay göremeyiz. Kur'an tufan öncesine çok değinmez ama tufandan sonraki İrem şehri, Ad, Semud kavimleri gibi gelişmiş ve helak olmuş diyar ya da topluluklardan biraz bahseder. Fakat esas elimizdeki araştırmayı güçlendirecek şey Sümer dışındaki büyük medeniyetlerin kayıtlarıdır ki onların da Sümerlerden geri kalır bir yanı yoktur. Hatta birazdan da göreceksiniz Mısır kayıtları olayı bambaşka yerlere taşır. Yani batan kıta Atlantis'e. Mezopotamya'daki kil tabletler gökten inen krallığı kaydederken Nil Vadisi'nde papirüsler ve tapınak duvarları Zep-Tepi yani ilk zaman adı verilen gizemli bir çağı anlatıyordu. Mısır'ın resmi tarihi genellikle M.Ö. 3100'lerde 1. Hanedanlık ve Kral Menes ya da diğer bilinen adıyla Narmel ile başlatılır. Ancak Mısırlıların kendi kayıtları bu tarihin bir başlangıç değil, bir yeniden kuruluş olduğunu ısrarla vurgulamakta.
Antik Mısır kronolojisinin en değerli ve en tartışmalı belgesi bugün İtalya'nın Torino kentinde Museo Egizio'da muhafaza edilen Turin Krallar Papirüsü'dür. 2. Ramses dönemine, yaklaşık 3300 yıl öncesine tarihlenen bu belge, Abidos ve Karnak'taki diğer firavun listelerinin aksine politik sansür uygulamaz. Tarihten silinmeye çalışan kralları, işgalci Hiksosları ve en önemlisi Menes öncesi mitolojik yöneticileri detaylı bir şekilde anlatır. Papirüs'ün en büyük talihsizliği 19. yüzyılda müzeye taşınırken paramparça olmasıdır. Ancak yapılan rekonstrüksiyonlar sayesinde belgenin giriş kısmının şok edici detayları ortaya çıkmıştır. Papirüs, Mısır tarihini 3 ana döneme ayırıyor. Ptah, Ra, Shu, Geb, Osiris, Set ve Horus gibi tanrıların bizzat fiziksel olarak Mısır'ı yönettikleri dönem olan Tanrılar dönemi, sonrasında Şemsu Hor yani Horus'un takipçileri zamanında yaşanan tanrılardan sonra gelen yarı tanrı veya ruhlar olarak adlandırılan varlıkların dönemi ve en sonunda ise insan krallar dönemi yani Menes ile başlayan ölümlü firavunlar çağı. Turin Papirüsü'ne göre Menes öncesi bu ilahi ve yarı ilahi varlıkların yönetim süreleri toplamda 13.420 yılı bulmaktadır. Bu rakam Mısırlı tarihçi Manetho'nun Egyptiaca adlı eserinde verdiği rakamlarla da uyumlu. Manetho, tufan öncesi ve sonrası tanrıların ve yarı tanrıların toplam 36.525 yıl hüküm sürdüğünü belirterek hüküm sürelerini bile kaleme almıştır. Ve ne tesadüftür, tıpkı Sümer listesindeki gibi burada da ömürlerin azaldığını görürüz. Mesela Ptah 9000 yıl, Helios yani Ra 992 yıl, Shu 700 yıl, Geb 500 yıl, Osiris 433 yıl hüküm sürmüştür. Turin listesindeki en gizemli grup ise şüphesiz Şemsu Hor'dur. Kelime anlamı Horus'un takipçileri olan bu grup, tanrılar ile insan firavunlar arasındaki geçişi sağlayan bir köprü hanedanlık olarak tasvir edilir. Akademik Mısır bilim, Şemsu Hor'un hanedanlık öncesi dönemdeki kabile şefleri veya Birleşik Mısır'ı kuran elit bir savaşçı sınıf olarak yorumlama eğilimindedir. Ancak Chevalier de Lubix, Robert Bauval gibi alternatif tarih araştırmacıları bu grubun tufan sonrası hayatta kalan ve Zeptepi'nin mimari, astronomi, matematik bilgisini hanedanlık Mısır'ına taşıyan ileri bir medeniyetin kalıntıları olduğunu öne sürerek Mısırlıların da tıpkı Sümerler gibi tufan öncesi gelişmiş medeniyetleri anlayamadıkları için ilahlaştırdıklarını savunuyorlar. Bu cahilleşen insan hatası aslında neredeyse tüm kültürlerde karşımıza çıkıyor. Hatta çok tanrılı dinlerin bile doğmasının sebebi bence bu yanlış anlaşılma. Giza platosundaki piramitlerin ve Sfenks'in yapımında kullanılan, bugün bile açıklamakta zorlanılan mühendislik bilgisi, Mısırlılara göre onların icadı değil, Şemsu Hor aracılığıyla atalardan devralınan bir mirastı. Mısır tapınaklarında sıkça geçen büyüklerin planı veya Tot'un kitapları ifadeleri bu kadim bilgi aktarımına atıfta bulunuyor. Hatta geçen hafta yaptığım Havara Labirenti videosunda da size yine bu grubun Mısır'da batan yumurta adası, yani Yunanlılara göre Atlantis ve Hindulara göre Mu veya Lemurya olarak bilinen ve tufanla yok olmuş yerlerden getirilmiş kadim bilgiyi sakladıkları akıl almaz yapıdan bahsetmiştim ya. İşte konumuz yine oraya geldi. Aslında Zeptepi'nin sadece bir yaratılış miti değil, aynı zamanda somut bir tarihsel felaket kaydı olduğunun en çarpıcı kanıtı Yukarı Mısır'daki Edfu Tapınağı'nın duvarlarında kazılıdır. Edfu inşaat metinleri olarak bilinen bu yazıtlar tapınağın kökenini Zeptepi'ye dayandırır ve Yumurta Adası veya ilk ada denilen kayıp bir anavatandan bahseder. Metinlere göre başlangıçta ilahi varlıkların yaşadığı, sazlıklar ve sularla çevrili kutsal bir ada vardı. Yılan veya düşman olarak adlandırılan bir güç adaya saldırdı. Bu saldırı veya olay sonucunda ada tahrip oldu, sulara gömüldü ve karanlığa büründü. Metinlerde adanın sonunun korkunç bir ses veya patlama ile geldiği, yaratıcının yani Atum'un bile kendi yarattığı bu yıkım karşısında dehşete düştüğü anlatılır. Burada araya girmek istiyorum. Kur'an videomda size meleklerin bir kavmi helak etmek istediklerinde göklerden gelen bir ses ile nasıl yok ettiklerini anlatan ayetlerden bahsetmiştim ya. İşte yine ilginç bir ilişki kurduk ve birazdan bunun Sümer kökenlerini de göreceksiniz. Felaketten kurtulan ve Şeptu veya yaratıcılar olarak anılan bir grup bilge varlık, dünyanın çeşitli yerlerine dağılarak gelecekteki tapınakların yerlerini belirlediler ve medeniyeti yeniden başlattılar. Edfu anlatısı Platon'un Atlantis hikayesiyle ve Sümer tufan mitleriyle yapısal olarak birebir örtüşmekte. Ve bu metinler aynı zamanda Zeptepi'nin asteroid çarpması veya tufan gibi devasa bir felaketle sona eren gerçek bir tarihsel dönem olduğunu,
Ve Mısır medeniyetinin bu batan adanın mültecileri tarafından kurulduğunu güçlü bir şekilde bize sunan kaynaklar. Peki bitti mi? Tabii ki hayır. Birlikte daha da derine ve daha da çarpıcı metinlere inelim. Sümer, Mısır ve Hint kayıtlarını birleştirdiğimizde karşımıza tek bir medeniyetin değil, küresel ölçekte birbirine bağlı ileri bilgiye sahip ve aynı anda yok olmuş bir ana kültürün parçaları çıkıyor. Her üç medeniyet de tarihlerini tanrısal bir başlangıca dayandırmakta. Büyük bir su felaketiyle kesintiye uğratmakta ve ardından gelen gümüş çağda medeniyeti insanların yeniden inşa ettiklerini anlatmaktalar. Ancak ilginç bir şekilde tufandan sonra bile katastrofik denilecek felaketler bitmez. Ve bu sefer de bu yeniden inşa süreci kötü rüzgarlar ve göksel ateşlerle tehdit altındadır. Sümer literatüründe tufandan binlerce yıl sonra gerçekleşen bir başka yıkım türü daha tarif ediliyor. M.Ö. 2000 civarında Ur şehrinin ve Sümer medeniyetinin sonunu getiren olay sadece Elamlıların istilası değildi. Ur ağıtı ve Sümer ve Ur ağıtı tabletleri düşman askerlerden çok daha korkunç bir güçten, kötü rüzgar denilen bir fenomenden bahseder. Ve ilginçtir, bu anlatıda seçilen kelimeler ve olayların anlatılışı size günümüzden bir manzarayı çağrıştıracak. Nükleer bir bombayı. Ağıt bize olayı şu şekilde anlatır. Ülkeyi kaplayan bir fırtına, şehirleri hayalet şehre çeviren bir rüzgar. Güneşin ortasında kavuran, gölge yapmayan bir sıcaklık. İnsanların nefesini kesen, ağızlarını kanla dolduran. Şehirde açlık yoktu ama insanlar eriyip gidiyordu. Evlerinde yığılıp kaldılar. Nehirlerin suyu acılaştı, tarlalarda otlar soldu. Alternatif tarihçi Zekeriya Sitchin ve takipçileri bu metinleri ve Erra destanını Anunnaki klanları, özellikle Ninurta ve Marduk arasında yaşanan bir nükleer savaşın kanıtı olarak yorumlamışlardır. Erra destanında Tanrı Erra'nın Marduk'un egemenliğine son vermek için 7 dehşet silahını kullandığı anlatılır. Bu silahlar dağları deviren, denizleri kaynatan, gökleri tutuşturan ve insanları buharlaştıran korkunç ve yasaklı güçler olarak net bir şekilde betimlenmiş. Bu silahlardan sonra yıkım o kadar anormal bir büyüklükte olur ki zamanının dev şehirleri olan Babil, Sipar, Uruk, Der yerle bir olurlar ve sayısız insan ölür. Hatta Erra sebep olduğu bu katliamdan sonra neredeyse nesilleri tükenme sınırına gelen insanların yeniden kurtulması için dualar eder. O denli büyük bir yıkımdan bahsediliyor. Şimdi tabii ki bunlar işin biraz daha mitolojik tarafı. Ancak şunu unutmamak lazım. Akademinin önceden mitoloji dediği çeşitli şehirler ve olayların modern arkeoloji sayesinde gerçek olduklarını keşfedip duruyoruz. O yüzden her zaman bu konuların arkasında bir gerçeklik payı olabileceğini unutmayın. Özellikle de bu denli büyük bir olay dünyanın çeşitli yerlerinde aynı şekilde anlatılıyorsa. Mesela deminki nükleer savaşı andıran tanrıların çarpışması teorisini destekler nitelikte bir başka bulguda Pakistan'daki Mohenjo-Daro kentinde bulunduğu iddia edilen yüksek radyasyonlu iskeletler ve Mısır-Libya sınırındaki çölde bulunan Libya çöl camı olayıdır. Günümüzde çoğu akademisyen Libya camının meteor patlamasına, Mohenjo-Daro'yu ise normal terk edilişe bağlıyorlar. Ancak Sümer metinlerindeki görünmez ölüm ve zehirli bulut tasvirleri, Mısır anlatılarındaki kuyruklu yılanın getirdiği felaket ve Hint metinlerinde Mahabharata yani büyük savaş esnasında tanrıların kullandığı nükleer bombaları anımsatan kutsal silah tasvirleri antik dünyanın belki mitlerdeki gibi teknolojik cihazlar ile belki de kozmik bir olay sonrası ciddi bir kıyım geçirdiğini birbirinden bağımsız olarak bize anlatıyorlar. Şimdi burada yine not düşmem gereken yerler var. Evet, dinlerden tutun gezegen üzerindeki bütün antik medeniyetlere ve kültürlere kadar hepsinde büyük tufan anlatısı mevcut. Ve bunun coğrafi kanıtları M.Ö. 10.000 ila 10.500 yılları arasındaki büyük buzul erimesi dönemine yani Younger Dryas ile çok net bir şekilde örtüşüyor. Bu artık bilimsel bir gerçek. Ancak demin örneklerini gördüğünüz gökten gelen sesler ile yok olan şehirler, zehirli dumanlar ile yok olan insanlar ve tanrıların savaşı anlatıları tufan öncesi çağları mı anlatıyor? Yoksa tufandan hemen sonraki dönemi mi anlatıyor? Orasını tufan kadar net bir şekilde kanıtlayamıyoruz. Yani bu olaylar bizim bildiğimiz tufandan önce de olmuş ve sonradan mitlere geçirilmiş olabilir. Şunu da sakın unutmayın. Dünya döngüsel hareket eden bir gezegen. Yani bizim son tufan dediğimiz olaydan önce de defalarca benzer olaylar yaşandı. Ve bunların dışında kozmik olarak ve farklı iklimsel olaylar olarak da olaylar yaşandı. Yani araştırırken tek bir Nuh tufanı vardı deyip geçmeyin. Mesela Hint, Zerdüşt ve Hopi metinlerinde geçen büyük donma olayının da
bildiğimiz tufandan 1000 yıl kadar önce yaşandığı düşünülüyor. Ve bakın bir mit daha bilimsel olarak gerçek bir zemine oturuyor. Kısaca bunlara uydurma hikayeler, mitler olarak bakmak at gözlüklü tiplerin yapacağı iş. Ama her yazılana da doğru kronoloji gibi yaklaşmakta hatalı olur. O sebepten mutlaka çapraz sorgular ile bu bağlantıları kurmaya çalışın. Binlerce yıl yaşamış insanlar, batmış dev adalar, nükleer savaşlar. Gerçekten filmi çekilse kapalı gişe oynar. Peki bunlar gerçek olabilir mi? Bu anlatıların bilimsel dayanakları var mı? İnsan gerçekten yüzlerce yıl yaşayabilir mi? Tüm bu soruların aslında çok basit ve tek bir cevabı var. Evet. Ve bunun nasıl yapılacağını biz de biliyoruz. Sümerleri ve onlar gibi bu bilgileri, yani medeniyetin temellerini bize gökten gelenler öğretti diyenleri hafife almak ve eskiler işte bilmeden abartmışlar demek cahillikten başka bir şey değildir. Günümüzde kullandığımız zaman, takvim, temel astronomi, haftanın, ayın hesaplanması gibi hemen hemen her şeyi Sümerler keşfetmiştir. Ya da onların deyimiyle onlara bu bilgiler öğretilmiştir. O yüzden bu adamlar ve yine onlar gibi gelişmiş diğerleri ısrarla resmi belgelerinde bu böyle oldu diye defalarca yazıyorlarsa bence biraz dikkat etmek lazım. Buna uzun ömür olayı da dahil. Şimdi Mısır, Hint ve Sümer belgelerinde geçen yüzlerce hatta binlerce yıl yaşamış kişilerin anlatısı akademi için deli saçması. Ama açıkçası artık ana akım akademiye karşı bütün inancını yitirmiş bir insan olarak ben işe daha geniş açıdan bakan bilim ve akademi tarafındayım. Parayla profesör unvanı alıp ego tatmini yapan tiplerin değil. Bu açık fikirli yaklaşım bize bu ihtimalin aslında mit değil bir gerçek olduğunu söylüyor. Ve hatta şu an milyonlarca dolar bunun yeniden keşfedilmesi için harcanıyor. Buradaki kilit kelime ise telomerler. Modern biyoloji yaşlanmanın hücresel düzeydeki en önemli göstergelerinden birinin telomerler olduğunu son yıllarda iyice keşfetmiş durumda. Kromozomlarımızın uçlarında bulunan ve ayakkabı bağcığının ucundaki plastik koruyuculara benzeyen telomerler her hücre bölünmesinde biraz daha kısalır ve telomerler kritik bir kısalığa ulaştığında, Hayflick limiti denir buna, hücre bölünmeyi durdurarak ölür veya yaşlanır. Yani teorik olarak telomer kaybını yavaşlatırsak ömür de uzamaya başlar. Tabii ki tek etken telomerler değil ama bu tarz genetik çalışmalar ile bu uzun ömürlere erişilebilir. Bu yaklaşımla tufan öncesi insanların veya kralların telomeraz enziminin çok daha aktif çalıştığı, telomerlerinin kısalmadığı veya çok yavaş kısaldığı bir genetik yapıya sahip olması teorik olarak mümkün olabilir. FOXO3 gibi uzun ömür genlerinin o dönemlerdeki varyasyonları hücresel onarımı mükemmel kılıyor olabilir. Tufan sonrası ve yaşanan yıkım ile azalan insanlığın yeniden çoğalırken genetik darboğaz yaşaması ve bu sebepten bu genlerin bozulmaya başlaması durumu da yaşanmış olabilir. Bunların hepsi bilimsel zemine oturan iddialar. Ve gerçekten onlarca antik medeniyetin dediği gibi zamanında bizi bile tasarlayacak kapasitede genetik bilgiye sahip varlıklar ile birlikte yaşadıysak bu tarz genetik oynamalar adamlar için zor olmayacaktır. Bunları günümüzde biz bile neredeyse yapar hale geldik. Batan adalar anlatısı ise tamamen bilimsel bir konu. Hatta bu dev toprak parçaları keşfedilmeye başlandı bile. Mesela şu an haritada gördüğünüz bu alan Tayland, Kamboçya ve Endonezya arasındaki deniz. Ancak burası tufandan önceki dönemlerde Sundaland olarak bilinen bölgeydi. Ve burada deniz yoktu. Hatta kimi iddialara göre Asya ile Avustralya birbirine bu kara parçasıyla bağlıydı. Ne tesadüftür, tam da Younger Dryas döneminde burası sular altında kalıyor ve Avustralya dev bir ada parçasına dönüşüyor. Alın size Asya ve Avustralya'da anlatılan tufan hikayesinin kökeni. Yahu kıtada 65 bin yıldır yaşayan aborjinlerin mitlerine bakıyorsunuz, gerçekten Younger Dryas dönemi sonrası günümüzde Büyük Bariyer Resfi denilen yerin sular altında kaldığını anlatıyorlar. Avustralya, Yeni Gine ve Tazmanya'nın kara bağlantısının koptuğunu anlatıyorlar. Patrick Nunn ve Nick Raylt yıllarca bu kabileleriyle bu mitleri konuştular ve gerçekten Nuh tufanı olarak bilinen yıllara denk geldiğini buldular. Ama işte gelin görün ki uydu görüntüleri sayesinde ancak o taşlaşmış kafalar bunu kabul eder hale geldiler. Ondan önce yok bunlar mit diyorlardı. Şu lidar ve sualtı haritalama biraz daha gelişsin, kim bilir neler neler bulunacak. Toparlamam gerekirse, Antik Sümer, Mısır ve Hint gelenekleri bize ısrarla aynı şeyi fısıldıyor. Eskiden dünya farklıydı. Biz göksel varlıkların gölgesinde yaşadık. Sonra büyük bir kırılma geldi ve her şey değişti. Bunu kimi metinler tanrılar diye anlatıyor, kimisi yarı tanrı diye anlatıyor, kimisi bilgeler diye anlatıyor
Ve bunlardan çok daha sonra yazılmış dini metinlerde de melekler diye tarif ediliyorlar. İsimleri değişiyor ama omurga aynı kalıyor. İnsanlık bir felaket eşiği yaşamış, ardından bilgi yeniden öğretilmiş, düzen yeniden kurulmuş ve bugünlere gelmişiz. Ve bu yüzlerce anlatı tufan kelimesini kullansa bile onun yanında iklimin sert değişmesinden, toprağın suya gömülmesinden, gök olaylarından, göçlerden ve eski düzenin çöküşünden bahsederek aynı travmayı farklı detaylar ile de bize aktarıyorlar. Bugün her yeni tablet, her kazı alanı, her tarihleme çalışması bize şunu hatırlatıyor. Mit dediğimiz şey bazen uydurma değil, zamanın içinden kırılıp gelen bir hafıza parçası olabilir. Üstelik bu sadece Mezopotamya'nın meselesi de değil. İbrahimi geleneklerin tufan öncesi uzun ömür anlatılarıyla, helak edilen kavimler anlatıları ile Mezopotamya'nın tufan öncesi kralları ve tanrıların savaşı anlatısındaki benzer ritim, köken tartışmasını alevlendirmekten çok daha fazlasını yapıyor. Bize insanlığın geçmişini tek bir çizgiye sıkıştırarak okumanın ne kadar eksik olabileceğini gösteriyor. Çünkü bu metinlerin çoğunda zaman düz bir çizgi değil, döngü gibi anlatılıyor. Yükseliş, zirve, çöküş, yeniden doğuş ve tekrar. İşte tam burada kritik bir soru beliriyor. Eğer eski toplumlar bu yıkım döngülerini uyarı gibi kayda geçirdilerse, biz bugün neyi görmezden geliyoruz? Batı'nın bize doğudan alarak pazarladığı sahte medeniyet sürekli tarih böyle yürüdü, böyle devam edecek diye lineer bir hikaye uyduruyor. Ve biz de bu adamları, bu tarihi bile kendi çıkarları için değiştiren emperyalist zihniyetleri medeni sanarak onlara inanma hatası yapıyoruz. Ne kadar acınası. Önümüzdeki günlerde de bunun örneklerini size anlatacağım. Ama neyse ki takipçilerimin bu cendereden çıktığını görüyorum. Bilimde, tarihte, felsefede söylenene inanmak yerine benim dışında izlediğiniz kanalları görebildiğim için bu sorgulamayı yaptığınızın farkındayım. Bu yüzden ben de bu serilere devam edeceğim. Çünkü bakın, Sümer Krallar Listesi diye başladık. Küçücük bir prizma bizi bir anda zamanın derinliklerine açılan kapılara götürdü. Ve geçmiş tarihin derinliğinin bize sunulan sığ çerçeveden ne denli zengin olduğunu gösterdi. Bundan sonra da bu kapıların her birini tek tek aralayacağız. Tufan öncesi çağ anlatıları, Zeptepi, bilge krallar, dinlerin ortak omurgaları ve tarihin nasıl yönlendirildiği. Hepsinin ayrı ayrı videosu gelecek. Yeter ki siz merak edin. Yeter ki siz izleyin ve soru sormayı bırakmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.